Eğer ders çalışmayı sürekli erteliyorsan, beynin farklı çalışıyor. Psikoloji bunu tembellik değil, farklı bir bilişsel sistem olarak tanımlıyor. Eğer bunları fark etmeden yapıyorsan, beynin sandığından karmaşık çalışıyor. İşte psikolojinin açıkladığı 6 işaret. Madde 1. Zaman algısı farklı çalışıyor. Ders çalışmayı erteleyenler, gelecekteki ödülleri şimdiki zamanda değerlendiremiyor. Psikologlar buna temporal discounting diyor. Bu kişilerin beyninde zaman algısı farklı işliyor. Yarınki sınav, bugünkü rahatlıktan daha az değerli görünüyor. Bu karakter zayıflığı değil, beyninin zamanı işleme şekli. Yarın başlarım dediğinde, beynin o zamanı daha yakın hissediyor. Sen tembel değilsin. Madde 2. Görev kaçınması koruma mekanizması. Ders çalışmayı erteleyenler, beynin aşırı yüklenmesini önlüyor. Psikoloji buna task aversion diyor. Beynin yürütücü işlevleri aşırı yüklendiğinde, otomatik olarak görevlerden kaçınıyor. Bu bir savunma mekanizması. Sen bilinçli ertelemiyorsun, beynin kendini koruyor. Ders çalışmaya oturduğunda hemen yoruluyorsun. Beynin kapasitesini aştığını söylüyor. Madde 3. Mükemmeliyetçilik ertelemeyi tetikliyor. Ders çalışmayı doğru zaman beklediğin için erteliyorsan, beynin mükemmeliyetçilik modunda çalışıyor. Psikologlar buna perfectionism procrastination diyor. Mükemmeliyetçi insanlar görevleri başlatmakta zorlanıyor. Beynin her şey mükemmel olmalı diye düşünüyor. Yeterince hazır olmadığını hissediyorsun. Bu yüzden başlamıyorsun. Sadece standartların çok yüksek. Bu, başarılı insanlarda görülen bir özellik. Madde 4. Dopamin sistemi farklı ödüllendiriyor. Ders çalışmayı erteleyenlerin beyni, anlık ödülleri uzun vadeli ödüllerden daha çok tercih ediyor. Psikoloji bunu dopamine reward system olarak açıklıyor. Bu kişilerin dopamin sistemi, gelecekteki başarıdan çok şu anki rahatlıktan daha fazla haz alıyor. Telefon, sosyal medya, oyunlar anında ödül veriyor. Ders çalışmak uzun vadeli. Ders çalışmak yerine başka şeyler yapıyorsun. Sadece beynin farklı ödüllendiriliyor. Madde 5. Bilişsel yük kapasitesi daha düşük. Ders çalışmayı erteleyenler, aynı anda birden fazla şeyi düşünmekte zorlanıyor. Psikologlar buna cognitive load diyor. Bu kişilerin beyni, bilgiyi işleme kapasitesinde farklılık gösteriyor. Ders çalışmak için gereken tüm adımları düşününce beyin aşırı yükleniyor. Bu yüzden ertelemek daha kolay geliyor. Sen yetersiz değilsin. Sadece beynin bilgiyi farklı işliyor. Bu, daha derin düşünen insanlarda görülen bir özellik. Madde 6. Duygusal düzenleme farklı çalışıyor. Ders çalışmayı düşününce kaygı, stres veya sıkıntı hissediyorsan, beynin duygusal düzenleme sisteminde farklılık var. Psikoloji bunu emotional regulation olarak tanımlıyor. Erteleyenlerin beyni olumsuz duyguları daha yoğun hissediyor. Ders çalışmak senin için sadece bir görev değil, duygusal bir yük. Bu yüzden beynin otomatik kaçınıyor. Sen cesaretsiz değilsin. Sadece duygularını daha derinden yaşıyorsun. Bu, empati yeteneği yüksek insanlarda görülen bir özellik. Eğer ders çalışmayı sürekli erteliyorsan, sen tembel değilsin. Beynin farklı çalışıyor. Zaman algısı, ödül sistemi, duygusal düzenleme hepsi farklı işliyor. Bu, çoğu insanın sahip olmadığı bir bilişsel yapı. Anlamak, değiştirmenin ilk adımı ve bu gerçek bir farkındalık. Eğer beyninin nasıl çalıştığını anlamayı seviyorsan, abone ol. Bir sonraki video belki senin hakkında hiç fark etmediğin bir şeyi açıklayacak.